15. yüzyılın sonları. Hindistan'ın kuzeybatısındaki Pencap eyaleti. Hindu bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Nanak, bir gün nehre girdi, 3 gün kayboldu. Ailesi ve arkadaşları öldü zannederken birden çıka geldi ve Tanrı'yla kayboldum. Ne ben onu terk ettim, ne o beni dedi ve kendi oluşturduğu felsefenin temellerini anlatmaya başladı. Bu efsanevi rivayete dayanan sihizm akımı bugün dünyada yaklaşık 30 milyon kişinin inandığı bir din haline geldi. Genç yaştaki Guru Nanak'a ilk inananlardan biri Müslüman bir aileden gelen çocukluk arkadaşı Mardana oldu. Mardana, rabab çalan, müzik konusunda yetenekli biriydi ve Guru Nanak'ı hiç yalnız bırakmadı. Birlikte Tanrı hakkında konuşurken rabab çalarak ona eşlik etti. Guru Nanak hayatı boyunca çok fazla seyahat etti. Doğduğu Pencap'tan başlayarak Hindistan'ın kuzey bölgelerini gezdi, kutsal şehir Varanasi'yi ziyaret etti ve farklı dini topluluklarla tanıştı. Himalaya köylerini ve manastırları dolaştı, Sri Lanka'ya kadar uzanan uzun yolculuklar yaptı. Orta Doğu'da Mekke ve Medine civarındaki Müslüman bilginlerle de görüştü. Hayatının son yıllarını Pencap'taki Kartarpur'da geçirdi ve burada öğretilerini paylaşarak bir topluluk kurdu. Sih kelimesi Pencap dilinden geliyor ve kelime anlamı olarak öğrenci veya talebe manasında kullanılıyor. Sihler bugün dünya genelinde yaklaşık 25-30 milyon kişiyle en büyük 5. inanç topluluğunu oluşturuyor. Yine de pek çok kişi onları tanımıyor. Bunun en büyük nedeni Sihliğin Hindistan'ın kuzeybatısındaki Pencap bölgesinde doğmuş olması ve tarih boyunca görece dar bir coğrafyada yoğunlaşması. Bugünse Sihler sadece Hindistan'da değil, dünyanın farklı bölgelerinde de güçlü topluluklar oluşturuyor. Sihlik 15. yüzyılda Guru Nanak tarafından kuruldu ve sonraki 9 guruyla şekillendi. İnancın temelinde Tanrı'ya bağlılık, eşitlik, adalet ve çalışkanlık gibi değerler var. Hem Hinduizm'den hem de İslam'dan etkiler taşısa da Sihlik kendine özgü bir yol çiziyor. Sihleri hemen ayırt etmemizi sağlayan simgelerden biri erkeklerin taktığı türbandır. Buna dastar ismi veriliyor. Bu sadece bir başörtüsü değil, dini kimliğin ve onurun görünür bir göstergesi. Ayrıca 5K olarak bilinen semboller Sih kimliğinin ayrılmaz parçalarını oluşturuyor. Günümüzde Sihler nüfuslarına rağmen dünya siyasetinde, ekonomide ve kültürde etkili bir topluluk. Birleşik Krallık, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'daki diasporaları örgütlü ve görünür bir şekilde kimliklerini yaşatıyor. Sihliğin doğduğu 15. yüzyıl, Hinduizm ve İslam'ın güçlü olduğu, kast sisteminin baskın olduğu ve mezhepler arası gerilimlerin yaşandığı bir coğrafyaya hakimdi. İşte bu ortamda 1469'da doğan Guru Nanak, eşitlik ve Tanrı'ya içten bağlılık temelli yeni bir yol açtı. Guru Nanak uzun seyahatlerde farklı dinleri öğrenip insanlara şunu öğretti: Tanrı tektir, insanlık birdir. Ona göre gerçek dindarlık ritüellere bağlı kalmak değil, adalet, doğruluk ve başkalarına hizmet etmektir. Nanak, kast ayrımına ve kadın erkek eşitsizliğine karşı çıktı. Çalışmayı, paylaşmayı ve Tanrı'yı anmayı öne çıkardı. Sih felsefesi 3 temel ilke üzerine kuruldu: çalışmak, paylaşmak ve Tanrı'yı anmak. Bu öğretiler hem bireysel hem toplumsal yaşamda Sihlerin yolunu gösterir. Guru Nanak'tan sonra gelen 9 guru, Sihliğin toplumsal ve dini yapısını güçlendirdi. Özellikle 10. Guru Gobind Singh, Khalsa adı verilen bağlılar topluluğunu kurarak Sih kimliğini sembollerle belirginleştirdi. Khalsa'nın anlamı şudur: Sihler en özel ve bağlı topluluktur. Kelime olarak saf veya temiz anlamına gelir. Bu kavram Sih kimliğini güçlendirmek ve topluluk içinde eşitliği sağlamak için oluşturulmuştur. Khalsa'ya katılan kişiler Sih inancının temel değerlerine sadık kalır ve 5K olarak bilinen dini sembolleri taşır. Sihlerin en belirgin özelliklerinden biri kimliklerini belirleyen semboller. Erkeklerin taktığı türban sadece bir başörtüsü değil, inanç ve onurun simgesi olarak görülüyor. Saçlarını kesmemeleri ve türbanla saklamaları yaratılışa saygıyı ifade ediyor. Sih kimliğini anlatan en önemli kavram 5K. 1699'da Guru Gobind Singh tarafından belirlenen bu semboller her Sih'in taşıması gereken değerleri gösteriyor. 1. Kes, kesilmemiş saç. Tanrı'nın verdiği doğal halin korunması. 2. Kanga, tarak, temizlik ve düzen. 3.
Kara, çelik bilezik. Tanrı ile bağlılığı ve disiplini hatırlatır. 4. Kirpan, ritüel kılıç. Adalet ve mazlumları savunma simgesi. 5. Kaçera, iç giysi. İffet ve sadakat. Sihlerin en kutsal mekanı Amritsar'daki altın tapınak Harmandir Sahib. Tapınak sadece ibadet yeri değil, toplumsal dayanışmanın merkezi. Her gün on binlerce kişiye ücretsiz yemek sunulan langar uygulaması, onlar için eşitliğin ve insan ayırt etmemenin bir simgesi. Sihler için altın tapınak, Tanrı'ya bağlılığın merkezi. Bir Sih için orayı ziyaret etmek, dini yolculuğun zirvelerinden biri. Ayrıca Sihler, aile ve topluluk ilişkilerinde birbirine bağlı. Kadınlar da ibadet ve sosyal yaşamda aktif rol alıyor. Bu yapının Sih toplumunun dayanışmasını ve kimlik bilincini güçlü tuttuğuna inanılıyor. Sihler bugün dünya genelinde Hindistan dışındaki topluluklarda da güçlü şekilde varlık gösteriyor. Toplam nüfuslarının 1/3'ü Hindistan dışında yaşıyor. Hindistan'da yaklaşık 22 milyon Sih bulunuyor ve Pencap'ta çoğunluk oluşturuyorlar. Bölgeyi ekonomik ve kültürel açıdan canlı tutuyorlar. Sihler bugün dünya genelinde Hindistan dışındaki topluluklarda da güçlü şekilde varlık gösteriyor. Toplam nüfuslarının 1/3'ü Hindistan dışında yaşıyor. Hindistan'da yaklaşık 22 milyon Sih bulunuyor ve Pencap'la çoğunluk oluşturuyorlar. Bölgeyi ekonomik ve kültürel açıdan canlı tutuyorlar. Birleşik Krallık ve Kanada diasporanın en güçlü merkezleri. İngiltere'de yarım milyon Sih bulunuyor. Kanada'da ise nüfusun %2'sini oluşturuyorlar ve siyasetle iş dünyasında aktifler. Amerika ve Avustralya genç ve büyüyen Sih topluluklarına ev sahipliği yapıyor. Özellikle Kaliforniya ve Avustralya'nın tarım bölgelerinde etkileri görülüyor. Afrika ve Orta Doğu'da da Sih toplulukları tarih boyunca tüccar ve işçi olarak yerleşti. Nairobi, Dubai gibi şehirlerde hala aktif gurdvaralar var. İbadet ettikleri mekana bu isim veriliyor. Diaspora, Sih kimliğini korurken bulunduğu ülkeye ekonomik ve sosyal katkı sağlıyor. Sihlerin tarihindeki en hassas ve tartışmalı konulardan biri, kimlik mücadelesi ve zaman zaman gündeme gelen ayrılıkçı talepler. Bu mesele özellikle 20. yüzyılda Hindistan'ın siyasi çalkantılarıyla birlikte daha da görünür hale geldi. Tarihsel arka plana bakacak olursak, 1947'de Hindistan'ın bölünmesi sırasında Pencap, Hindu, Müslüman ve Sih topluluklarının bir arada yaşadığı çok dinli bir coğrafyaydı. Bölünme, Pencap'ın ikiye ayrılmasına yol açtı. Batı kısmı Pakistan'a, doğusu Hindistan'a bırakıldı. Bu süreçte yüz binlerce Sih göç etmek zorunda kaldı. Büyük travmalar yaşandı. 1950'lerden itibaren Sihler, Hindistan içinde daha geniş özerklik ve Pencap'ta dil ve din merkezli haklar talep ettiler. Bu talepler 1980'lerde Halistan adı verilen bağımsız bir Sih devleti fikrine dönüştü. Halistan şu manaya geliyor: Sih toplumunu ifade eden Halsa mensuplarını dini baskı ve zulümlerden koruyan, Sihleri koruyacak fedai askerlerin vatanı. Ayrılıkçı hareketin yükselişi özellikle 1984'te Altın Tapınağı yapılan askeri operasyonla kritik bir kırılma noktası yaşadı. O dönemin başbakanı Indira Gandhi'nin emriyle gerçekleştirilen operasyon, yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlandı ve dünya çapında büyük tepki topladı. Aynı yıl Indira Gandhi kendi Sih korumaları tarafından öldürüldü. Ardından Hindistan genelinde Sih karşıtı pogromlarda binlerce Sih hayatını kaybetti. Halistan meselesi yalnızca Hindistan'la sınırlı kalmadı. Özellikle Kanada, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sih diasporası, ayrılıkçı hareketi destekleyen merkezlerden biri haline geldi. Kanada bu noktada en kritik ülke oldu. 1985'te Air India uçağına yönelik bombalı saldırının arkasında Halistan yanlısı grupların olduğuna inanılıyor. Bu olay Kanada'da yaşayan Sih toplumuyla devlet arasında derin bir güven sorununa yol açtı. Bugün Kanada, Sihlerin hem en güçlü şekilde temsil edildiği hem de en yoğun siyasi tartışmaların yaşandığı ülkelerden biri. Kanada hükümeti, Sih diasporasının taleplerine alan açarken, Hindistan ise bunu kendi iç işlerine müdahale olarak görüyor. Son yıllarda Hindistan-Kanada ilişkilerinde yaşanan gerilimlerin önemli bir kısmı, Halistan yanlısı gösteriler ve suikast iddiaları üzerinden şekillendi. Haziran 2023'te Kanada'da yaşayan Hindistan doğumlu bir Sih aktivist ve Kanada vatandaşı olan Hardep Singh Nijjar, Kanada'da öldürüldü.
Nijjar, Halistan adlı bağımsız Sih devleti kurulması fikrini savunan Sih hareketinin diasporadaki isimlerinden biriydi. Nijjar, Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Surrey kentinde Guru Nanak Sih Tapınağı önündeki otoparkta 2 maskeli kişi tarafından vurularak öldürüldü. Kanada'da dönemin başbakanı Justin Trudeau, Nijjar'ın öldürülmesiyle ilgili olarak yabancı bir hükümetin bu cinayete karışmış olabileceğine dair güvenilir iddialar olduğu yönünde açıklama yaptı. Bu iddialar Hindistan'la Kanada arasında diplomatik krize yol açtı. Kanada bazı Hint diplomatlarını sınır dışı ederken Hindistan'da karşı adımlar attı. Hindistan hükümeti Nijjar'ın öldürülmesinde Hint devleti bağlantısına dair suçlamaları reddetti ve bunları saçma olarak nitelendirdi. Olay Kanada'daki Sih topluluğu içinde derin bir etki yarattı. Hem güvenlik endişeleri hem de diaspora siyaseti açısından yeni tartışmalara neden oldu. Mayıs 2024'te Kanada Kraliyet Atlı Polisi Nijjar cinayetiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 3 Hint vatandaşını tutukladı. Bu kişiler 1. derece adam öldürme ve komplo suçlamalarıyla yargılanacak ancak davanın 2026'da başlaması öngörülüyor. Bugün Sih toplumu hem Hindistan'da hem de dünya genelinde modern yaşamla gelen dönüşümlerin ortasında. Küreselleşme, göç, teknoloji ve eğitim olanakları, genç kuşakların inancını yaşama biçimini önceki nesillere kıyasla önemli ölçüde değiştirdi. Pencap'ta ve diasporada büyüyen genç Sihler arasında kimliğe bağlılık farklı biçimlerde kendini gösteriyor. Kimi gençler geleneksel 5K sembollerini titizlikle korurken, bazıları modern yaşamın etkisiyle türban takmamayı ya da dini pratiklerini daha esnek yaşamayı tercih ediyor. Buna rağmen Sih kimliğinin en temel değerleri çalışkanlık, eşitlik, yardımlaşma, yeni nesiller arasında hala güçlü bir şekilde aktarılıyor. Sosyal medya ve dijital platformlar gençlerin hem dini eğitim almalarında hem de küresel toplulukla bağlantı kurmalarında önemli rol oynuyor. Sihler sayıca küçük olmalarına rağmen siyaset sahnesinde etkileri büyük bir topluluk. Hindistan'da Pencap eyaleti siyaseti büyük ölçüde Sih partilerinin elinde. Uluslararası düzeyde ise Kanada'da Jagmeet Singh gibi figürler Sih kimliğini gururla temsil eden liderler olarak öne çıkıyor. Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'da da Sih kökenli milletvekilleri ve bakanlar bulunuyor. Bu görünürlük Sihlerin küresel siyasette bir azınlık topluluğu olarak ne kadar etkili olabildiğinin kanıtı. Sihler, çalışkanlık ve girişimcilikleriyle tanınıyor. Hindistan'da özellikle tarım sektörü büyük ölçüde Sihlerin omuzlarında yükseliyor. Diasporada ise Sihler, ticaret, lojistik, restoran işletmeciliği, teknoloji ve akademi gibi birçok alanda başarılı iş insanları ve profesyoneller olarak öne çıkıyorlar. Kanada ve İngiltere'de birçok Sih ailesi nesiller boyunca süren küçük işletmelerini dev markalara dönüştürdü. Kültürel görünürlük açısından Sihler, müzikten sinemaya da kendilerini güçlü şekilde yansıtıyorlar. Pencap kökenli Bhangra müziği dünya çapında popüler hale geldi. Hollywood ve Bollywood'da Sih karakterler artık daha görünür. Diaspora kültürü ise küresel sahneye daha fazla taşınıyor.